Ormanlık alanda yangın başladığını söylediler. Biraz önce tepemize kül yağmaya başlamıştı zaten. Yarım saat önce bundan çok daha iyiydi. Şimdi gittikçe kararıyor. Helikopterleri duyabiliyoruz. Ana yolu kapamışlar anlaşılan. Bayağı da sert rüzgar var şu anda burada. Umuyoruz kısa zamanda kontrol altına alınır. Duman gökyüzünü kaplıyor. Öyle ki güneşi örtmeye başladı. 2021 yılındaki Marmaris yangınlarında Marmaris'teydik. 9 gün boyunca koskoca yarımada yandı ve hiçbir şey yapamamıştık. Çok üzülmüştük. Umuyoruz bu yangın çok hızlı bir sürede kontrol altına alınır. Yangın söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Görüyorsunuz helikopteri, büyük bir helikopter. Enteresan bir şekilde buradan kalkan duman tepemizden denizin üstüne doğru çöküyor. Tabii tepemize bayağı bir kül yağıyor ve çok da keyifli kokmuyor. Rüzgar sert bastırıyor. Yangını kontrol altına alamıyorlar. Kasaba bayağı duman altında kaldı şu anda ve kasabayı boşalttılar. Bakalım komşu teknemiz Port Polis'e gitti. Durum değerlendirmesi yapmaya, sormaya. Yine komşu teknemizin söylediği kadarıyla 3 kilometre kadar ötedeymiş yangın. Ama işin kötüsü rüzgar bize doğru esiyor. Havada bir saate kararacak. Yangın uçakları akşam çalışamayacaksa sıkıntı. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Burak botu söküyor. Botu teknenin tepesine alacağız ve her an Port Polis çık dediği an çıkmak için hazırlanıyoruz. İnsanlar akın akın otellerini boşaltıyorlar ve Cardamena bölgesini terk ediyorlar. Port Polis ayrılmamızı söyledi. Alarga'ya çıkacağız. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Botu teknenin üstüne çektik. Helikopter hala çalışıyor. Neşe siyahın boşuna al. Tamam canım. Ve insanlar ayrılmaya devam ediyor. Limandan çıkıyoruz. Demirimizi alırken biraz zorlandık. Yangından çok kötü gözüküyor. Biz olduğumuz zaman hiçbir şey anlamamışız. Bugün 1 Temmuz. Ne yazık ki ay Kos için çok iyi başlamadı. Şu anda ada cayır cayır yanmakta. Aslında Cardamena'da marinanın içerisinde duruyorduk fakat liman polisi gelip bizim çıkmamızı söyledi güvenlik amaçlı olarak. Biz de akşam hava kararmadan hemen evvel çıkıp demirimizi attık. Şu anda Alarga'dayız fakat gördüğünüz gibi alevler tam karşımızda ve cayır cayır yerleşim yerine doğru yaklaşmakta. Hayvanların, o alevlerin arasında kalan bütün canlıların Allah yardımcısı olsun. Ne yazık ki tabiatın karşısında çaresiz kalınıyor. Bu kadar kuvvetli bir rüzgar böyle bir yangını ciddi anlamda destekliyor tabii ki. Gün boyunca 3 tane uçak, 2 tane helikopter sürekli yoğun bir şekilde çalışmalarına rağmen yangını söndüremediler ve havanın kararmasıyla beraber helikopterler ve uçaklar gitti. Yangın ne yazık ki sadece karadan yapılan müdahaleyle engellenmeye çalışılıyor. Ne yazık ki görüldüğü üzere çok başarılı olduğu söylenemez. Alevler hızla yerleşim yerlerine doğru yaklaşıyor. Umarız rüzgar birazcık hızını keser ve alevleri daha da canlandırmaz. Hava aydınlanıncaya kadar şu anda görüyorsunuz alevler parlıyor resmen. Orada şu anda rüzgar muhtemelen esiyor. Alevler yükseliyor yani. Kim bilir kaç metre yüksekliğinde alev var orada. Korkunç. Ne yazık ki alevler artık net bir şekilde görünüyor. Cayır cayır yanıyor resmen. Çok yorucu bir akşam geçirdik. Rüzgar durmaksızın 25, 27, 28 knot bindirdi. Gerçekten yorucuydu. Çok az uyuduk. Sabaha ettik ve yangın hala devam ediyor. Az da olsa iç bölgede duman görebiliyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber helikopterler dün geceki yangını soğutma çalışmaları için çalışmaya başladılar. Alevler bütün gece hiç durmaksızın bütün önüne gelen her şeyi yakıp yok etti. Dumanların yükseldiği yerleri görüyorsunuz. Ortadaki tepe simsiyah. Tamamen oralar yandı. Hiçbir şey kalmadı. Sabahtan beri helikopter bir tane, arkasından da 3 tane uçak olmak üzere soğutma çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Helikopter, arkasından gelen uçaklar. İkinci uçak ve üçüncü uçak.